Herkese merhaba. Bugün bademli dondurma yapıyoruz. Hemen başlayalım. 1,5 litre sütüm var. Onu ocağa aldım. İçine 5 gram saf salep ekleyeceğim. Şöyle biraz döküldü. 1 yemek kaşığı. Şöyle bir karıştıracağım çırpıcıyla. Dibini tutmaması gerekiyor. Özellikle ilk kaynama aşamasına gelene kadar sürekli karıştıracağım. Baştan dibi tutarsa sonuna kadar dondurma yanıyor. Kaynadıktan sonra da ara ara çırpıcıyla, kepçeyle, kaşıkla karıştıra karıştıra 40-45 dakika arasında dondurmayı pişireceğim. Dondurmam pişti, kıvam bu şekilde. Şu an tenceremde 570 gram dondurma var. Buzsuz olması için 1,5 kilo sütten 570 gram kalana kadar pişiriyoruz. Onu nasıl sağlıyorum? Şöyle yapıyorum ben. 45 dakikam alıyor. Elektrikli ocakta 100 derecede pişirdim. 4 gözlü ocaklarda da orta gözde yüksek ateşte 45 dakika kadar pişiriyorum ve tencerenin içinde 570 gram dondurma kalmış oluyor. Bunu nasıl aldım? Bir tartı aldım. Sıcak olduğu için üzerine bir tabak koyuyorum. Tartıyı açıyorum. Üzerine tenceremi koydum. Tencerem 1 kilo geldi. Onu bir köşeye not ettim. Üzerine süt ekledim 1,5 litre. Tencerem 1 kiloydu. 570'te dondurmam kalacaktı. 1570 oluyor. 40 dakikadan sonra, 40. dakikadan sonra tenceremi getiriyorum böyle. 1 kilo 570 gram gelmesi gerekiyor üzerine koyduğum zaman. Çünkü 1 kilo tenceremde 570'te içerisinde dondurma kalması gerekiyordu. Bu şekilde sağlıyorum ben. Ama tartınız yoksa söylediğim gibi 45 dakika pişirebilirsiniz. Tartı kullanıyorsanız da tam tarifi vereyim dedim. Bu arada salebi içine söylediğim miktardan fazla atmayın. Silme 1 yemek kaşığıydı. 5 gram kullandık. Aksi durumda mama gibi oluyor. Böyle sıvı olması gerekiyor. Biraz geç fark ettim. Videonun sesini açmadan yapmaya devam etmişim. Ne yaptım? Dondurmanın soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra bir blenderla köpük köpük olana kadar karıştırdım. Tekrar böyle bir şansınız olmayacağı için ne kadar iyi karıştırırsanız o kadar iyi. Sonra balı ekledim. Balı her zaman kontrolle ekliyorum. Gösterdiğim ölçüde ekledim. Ve 1 yemek kaşığı da badem ezmesi kattım. Miktarı biraz daha arttırabilirsiniz ama çok da eklemeyin. Muhallebi gibi olmasın. Buzluktan çıktıktan sonra eriyebilsin. Şimdi buzluğa koyacağım. 3-4 saat orada bekleteceğim. Buzluk performansları farklılık gösterebilir. 2,5 saatin sonunda bir yoklayın. Çok sert olmaması gerekiyor. Donmadan alacağız. Böyle çok hafif donmuş olacak. Aksi durumda blender bozulur dondurma yapayım derken. Fazla donmadan çıkaracağız. 3 saatin sonunda ben kontrol edeceğim. Sonra devam edeceğiz. Dolaptan çıkardım. Önce kaşıkla yokluyorum. Bu şekilde. Bir karıştıracağım.
Kaşıkla biraz karıştırdım. Blender bozulmaz bundan sonra. Şimdi tencerenin dibine değdirmiyorum şöyle. Havada kalıyor. Biraz sıçrıyor ama artık yapacak bir şey yok ona da. Dibe daldırarak yaparsanız bozulabilir çünkü çok zorlanıyor o zaman. Blenderım ısındı, artık üzerine gitmiyorum hiç. Gerekirse biraz daha dondurmanın erimesini bekleyin. Öyle çekin. Daha önce blender patlatmışlığım oldu. Şöyle biraz kaşıkla devam ediyorum. Şöyle kalıbımı aldım. Çubuk yerleştiriyorum. Kalıba değdiği zaman çubuk arkadan çıkıyor. Şöyle elimle tutup dolduracağım. Son çubuğu da yerleştirdim. 6 tane dondurma oldu. Daha ne olsun. Şuralardan akmaya başlıyor. Fazla bekletmeden hemen buzluğa göndereceğiz tekrar. Ondan önce şöyle bir tanesinin üzerine biraz badem kırıntıları var. Onlardan ekliyorum. Biraz büyük oldu çünkü şey yapamadım, doğrayamadım. Dondurmalar akıyor diye. Buzluğa atıyorum, sonra devam ediyoruz. Bir gün sonra buzluktan çıkardım dondurmaları. Şöyle. Afiyet olsun.